Birincisi, Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla tanınma Türk Cumhuriyetleri tarafından 1992 yılında başlamıştır. Öncelikle bunu ifade edelim. İki devletli çözümden yanayız diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Güney Kıbrıs Rum kesimiyle ilişki kurabilirler. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de ilişki kurmalıdırlar. Biz Türk Devletleri Teşkilatı'nda buluşuyoruz diye ifade ediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Azerbaycan böyle bir konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olacağından bahsetti. Değerli GZT izleyicileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğum Profesör Doktor Çağla Gül Yesevi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Sinan Bey. Kendisiyle tarihi bir olayı konuşacağız. 4 Nisan 2025'te Semerkant'ta gerçekleşen Avrupa Birliği ve Orta Asya Zirvesi gerçekleşti. Bu zirvede de çok önemli kararlar alındı. Bu kararlardan en önemlisi de Ortak Deklarasyon'daki 4. madde. 4. maddeye katılımcı ülkeler imza attılar. Bu da şu anlama geliyor: birdenbire bir Kıbrıs meselesi tekrar gündeme gelmiş oldu. Hocam, bu imza neden atıldı? Neden böyle bir karar alındı? Fikrinizi merak ediyorum. Evet Sinan Bey, gündeme bomba gibi düştü diyebiliriz. Sizinle aslında biz hemen bu 3-4 Nisan'da yapılan Semerkant Zirvesi'nin ardından bir program yapmıştık. Bu zirvede neler konuşulduğundan bahsetmiştik ve zirvenin önemli olduğunu söylemiştik. Çok kısa da olsa 4. maddeye de değinmiştik ama bugün tabii ki gündemde daha fazla yer bulduğu için üzerinde durmamız gerektiğini düşündük. Şunu söyleyebilirim öncelikle, bu zirvenin manası neydi? Öncelikle bu zirve aslında uzun bir zamandan beri Orta Asya'daki cumhuriyetler, kendilerini böyle tanımladıkları için biz de bu şekilde kullanacağız programda, Avrupa Birliği ile görüşmelerde bulunuyorlar. Aslında bu bir format. Yani bizim Türkistan olarak nitelendirdiğimiz bölgedeki, Orta Asya'daki 5 cumhuriyet birlikte hareket ediyorlar. Buna da Orta Asya artı 1 formülü diyorlar. Bu formülle aslında pek çok ülkeyle görüştüklerini söyleyebilirim. Fransa ile, Almanya ile, Rusya ile, Çin'le. Yani bölge ülkeleri ortak sorunlarına ortak çözümler arıyorlar, işbirliği fırsatları arıyorlar ve bölgede de bildiğimiz gibi büyük güçler var. Bunlarla da bir denge sağlamayı amaçlıyorlar. Bahsi geçen son zirve, Semerkant Zirvesi 3-4 Nisan'da Özbekistan'da gerçekleştirildi. Bu zirvenin gerçekten önemli gündem maddeleri vardı. Biz de konuşmuştuk. Bunlardan bir tanesi ulaştırma ile ilgiliydi. Yani ulaşım yollarının açılması konusu gündemdeydi. İkincisi de madenler yönünden zengin ülkelerden bahsediyoruz. Bu kritik minerallerin çıkarılması ve bu konudaki işbirliği de gündem maddelerinden bir tanesiydi. Onun dışında yaptırımların engellenmemesi gerektiği bir konuydu. İklim özellikle üzerinde durulan bir konuydu. Yeşil dönüşüm, yeşil enerjinin kullanılması, yine teröre karşı, aşırıcılığa karşı işbirliğinde bulunma gibi gündem maddeleri vardı. Bugün üzerinde duracağımız konu ise bu deklarasyonun 4. maddesiyle ilgili. 4. maddede 541 ve 550 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına atıfta bulunuldu. Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu kararlar biliyorsunuz bağlayıcı nitelikte. Yani önemli bir organ Birleşmiş Milletler içerisinde ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın biliyorsunuz belli eleştirileri var. 1945 sonrası kurulan bu örgütün artık günün gerekliliklerini gerçekten karşılamadığı, uluslararası sorunlara tam cevap veremediği ve kendileri bunu dünya 5'ten büyüktürle açıklıyor. Çünkü buradaki 5 daimi üyenin veto yetkisi var. Yani bir karar alınabilmesi için bu 5 üyenin oluru gerekiyor. Şimdi bu zirveden bahsettikten sonra gündem maddelerinden bahsettik. Bu Kıbrıs'la ilgili kararlar en önemlisi. Avrupa Birliği'nin içerisinde bir üye olarak 2004'ten beri bahsi geçen Kıbrıs Cumhuriyeti var. Kıbrıs Cumhuriyeti de bugün aslında Güney Kıbrıs Rum yönetimi bizim adlandırmamızla. Tabii bu sürece nasıl gelindiğini de anlatmamız gerekiyor. 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi. Bizim şu anda 7 tane bağımsız, egemen Türk Cumhuriyetimiz bulunuyor dünya üzerinde. Bu 541 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar da hemen bu bağımsızlık bildirisinin ardından geldi. Yani hemen 3 gün sonrası toplandı Güvenlik Konseyi ve dediler ki Kıbrıs Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum tarafından Kıbrıs Adası'nın tek meşru hükümeti olarak tanınmaktadır. Yani Kuzey'i kabul etmiyorlar. Kesinlikle. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin karşısında bir karar alındığını söylememiz gerekiyor. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasını geçersiz saydılar ve bunu da
diğer Birleşmiş Milletler'in almış olduğu kararlara atıfta bulunarak açıkladılar. Şimdi burada biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 15 üye var. 13 üyenin oyuyla bu kabul edildi. Bir red geldi, o da Pakistan'dan. Bir tane çekimser oy geldi, o da Ürdün'den. Bir yıl geçtikten sonra bir karar daha alındı. Bu karar da 550. karar. Denildi ki 541. karara uyulmuyor. Adanın bölünmesiyle ilgili bizim endişelerimiz var. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmaması yönünde bir karar aldılar. Burada yine Maraş'la ilgili bir karardan da bahsediliyor. Bu da 13 oyla kabul edildi. Bir red yine Pakistan'dan geldi. Bir çekimser oy da Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi bu deklarasyon içerisinde 4. maddede bunun kabulünden ve yine Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığına atıfta bulunarak bir madde geçiyor. Şimdi Avrupa Birliği tabii ki bizim Güney Kıbrıs Rum kesimini bir üye olarak kabul etmiş durumda ve buna giden bir süreç var. Şimdi Türk Cumhuriyetlerinin bu tanıma meselesine gelirsek ve biliyorsunuz gündemde işte bu bir ciddi ihanet olarak nitelendirildi, arkamızdan vuruldu denildi. Yine 12 milyar euro için bu yapılır mıydı denildi. Şimdi bunları biraz açıklığa kavuşturmakta fayda var. Öncelikle şunu söyleyelim. Kıbrıs'ta nasıl bir yönetim var, nasıl bir konudan bahsediyoruz? Kıbrıs 1571-1914 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin himayesi altında, hakimiyeti altında bir ada. 1914 yılına gelindiğinde ise bir İngiliz egemenliğinden bahsediyoruz 1914'ten 60'a kadar. 1960 yılında ise Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluyor. Bu adanın Türk tarafını ve aynı zamanda Rum tarafını kapsayan bir yönetim. Buna göre de Zürih ve Londra anlaşmaları yapılıyor 1959'da ve 60'da ve 1960'da biz bir Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasından bahsediyoruz. Türkiye'de garantörlerinden oluyor. Kesinlikle. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin garantörlükleri var. Yani hukuksal hakları var. Uluslararası hukukta tanınmış hakları var. Cumhuriyet kuruluyor. Belli kurallar dahilinde kuruluyor. Hem Rumların hakları var hem Türklerin yönetimde hakları var. Ancak 1963 yılına geldiğimizde Sinan Bey bu egemenlik hakları ile ilgili, anayasal haklarla ilgili değişiklik yapma konusu Kıbrıs Rumları tarafından gündeme getiriliyor. Yani anayasal haklarla ilgili bir değişikliğe gidiyor. Türk tarafı bunu reddediyor. Bu da aslında Cumhurbaşkanı Yardımcısının Türk olması ve veto yetkisinin olmasının kaldırılması konusu geliyor. Hemen ardından da Türk tarafına karşı saldırılar adada gerçekleşiyor. Kanlı Noel olayını biliyorsunuz. Çok ciddi zulümle karşılaştıkları bir döneme giriliyor. Bu süreç devam ederken özellikle 1974 yılında önemli olaylar oluyor. Öncelikle 1973'te Yunanistan'da bir askeri darbe. Bu darbenin bağlantısıyla Kıbrıs'ta bir darbe gerçekleşiyor ve Kıbrıs'taki Cumhurbaşkanı Makarios'un darbeyle görevinden alınması süreci gerçekleşiyor. Yani aslında Kıbrıslı Rumların ve Yunanistan'ın etkisiyle biz Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortadan kaldırıldığı bir dönemeçten bahsediyoruz. Bunun sonucunda da adadaki Türklere yapılan bu zulmü sona erdirmek için bir barış harekatının yapılması Türkiye tarafından, bu da meşru biraz önce belirttiğiniz gibi garanti anlaşmaları neticesinde Türkiye garantör devlet ve böylelikle adanın Türk kesimini korumak için böyle bir harekat gerçekleşiyor. Ayşe tatile çıksın. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi bu şekilde. Tabii adadaki bu anayasal durum devam edebilseydi, Türklerin egemenlik hakları korunabilseydi tüm bunlar gerçekleşmeyecekti. Devam eden süreçte 15 Kasım 1983'e geldiğimizde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi konusu gündeme geldi. Hemen ardından da sizinle biraz önce bahsettiğimiz 541 ve 550. kararların gündeme geldiğini söylememiz gerekiyor. Yine belli gelişmeler de gerçekleşti. 2004 itibariyle Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne üye olması, aslında Annan Planı'na hayır dedikleri halde ödüllendirilmeleri ve şu anda adada iki kesim var. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak iki yönetim olduğunu söyleyebiliriz. Bundan önceki görüşmelerde Sinan Bey, federasyon için uğraşıldı. Hem Türk tarafının hem Yunan tarafının, Rum tarafının bu konuda görüşmelere katıldığını biliyoruz. Ancak şu andaki gündemdeki konu artık bu değil. Kıbrıs egemen bir Türk devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de uluslararası toplumun bir üyesi olma yolunda bir devlet. Bunun ifade etmem gerekiyor. İki devletli çözüm vurgusu yapılıyor Kesinlikle. zaten. Artık yani şu federasyon fikrinden ayrıldıklarını söylemem gerekiyor. 1983'ten beri de egemen bir devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla Avrupa Birliği'ne katılan bir yönetimden de bahsediyoruz.
iki yapı var. Şimdi şunu da hemen belirteyim Sinan Bey. Bir ülkenin tanınması ne demektir? Devlet olması ne anlama gelir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir devlettir, bir halkı vardır, sınırları çizilmiş bir toprak parçasındadır, ülkesini yönetmektedir, cumhurbaşkanı vardır, her türlü yapısı çalışmaktadır, demokratik bir yapıdır. Bunun her türlü idari yapısı kurulmuş durumdadır. Bunun dışında uluslararası ilişkileri de bulunmaktadır. En son noktada dördüncü olarak tanınma mevzusuna geldiğimiz zaman biliyorsunuz tanınma diğer devletlerin kendi özgür iradeleriyle yaptıkları bir şeydir. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemen, meşru bir devlettir. Bundan bahsettikten sonra şunu da ifade etmem gerekiyor. Bu süreçte demiş olduğunuz konu aslında gerçekten önemli. Bir, Orta Asya ve Avrupa Birliği arasında yapılmış olan bu 4 Nisan'daki toplantıda geçen bu 4. madde gerçekten sonrasında ses getirdi. Bazıları işte bunun çok ciddi bir şekilde ihanet olarak nitelendirdi. Peki durum nedir? Yani birdenbire 4 Nisan'daki toplantıyla özellikle bu da tabii ki hoş değil. 12 milyar euro karşılığında yapıldı. İşte satma deyimi de kullanıldı. Bunları reddediyoruz tabii ki. Meseleyi daha net olarak anlatabilmek için. O kara bulut ve gri havayı dağıtalım istiyorum hocam. Çok Evet. bilgi kirliliği var çünkü. Kesinlikle açığa kavuşturmakta fayda var. Birincisi Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla tanınma Türk Cumhuriyetleri tarafından 1992 yılında başlamıştır. Öncelikle bunu ifade edelim. Yani 12 milyar euro karşılığında ki deklarasyonda geçen 10 milyar eurodur. Bu da ulaşım için ayrılmıştır. 12 milyar euro karşılığında bir ihanet söz konusu değildir. 1992 yılında bu Türk Cumhuriyetleri, bahsi geçen Türk Cumhuriyetleri tanımayı Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıyarak gerçekleştirmişlerdir. 1997 yılında Özbekistan tanımayı gerçekleştirmiştir. Ancak büyükelçi atamaları kamuoyunun da dikkatini çeken şekilde hemen bu Avrupa Birliği zirvesinin öncesinde gerçekleştirilmiştir. Şunu ifade edebiliriz. Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştirmeye çalışan ülkeler olduklarını söyleyebiliriz. Tabii Avrupa Birliği de çağdaşlaşmanın, demokrasinin, insan haklarının olduğu bir yer. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de biliyorsunuz stratejik hedefi Avrupa Birliği'dir. İlişkilerin geliştirilmesine herhangi bir beis yok. Ancak tabii bunun hemen öncesine gelen büyükelçi atamaları Türk kamuoyunu üzmüştür. Bunu ifade etmek gerekli ama yeni bir konu değildir ve hani 12 milyar euro ve bunun karşılığında olarak nitelendirmek de birazcık yanlış olmaktadır. Hocam şunu merak ediyorum. Buyurun. Şimdi bir imza atıldı ve öncesinde atamalar yapıldı. Devletlerin zirveden ve zirveden önce aldıkları bu pozisyon acaba Rusya, Çin ve AB arasındaki bir denge politikası izlemesinin yansıması mı? Şöyle söyleyeyim Sinan Bey, büyük oyun sizinle daha önce konuşmuştuk. Büyük oyun ve yeni büyük oyun devam ediyor. Yani bu bölgeye ilgi çok fazla. Birincisi ulaşım yolları açısından son derece önemli. Zaten sizinle de bahsettiğimiz gibi bu stratejik olarak madenler bahsinde de son derece önemli bir bölge. Eskiden burası için doğalgaz ve petrolden bahsedilirken şu anda bütün dünyanın gözünü diktiği kritik mineraller açısından da son derece zenginler. Tabii şunu hemen ifade etmek lazım. Bunun kendi halkları için, kendi halklarının refahı için kullanılması zaten hepimizin arzusudur. Bunu ifade etmem gerekiyor. Bir bakış açısı olduğu gerçek. Rusya zaten orada çok yakın ilişkileri var. Hem Avrasya Ekonomik Birliği hem de Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütüyle hem askeri hem ekonomik olarak son derece güçlü. Çin ise kuşak yol politikası ve burada yaptığı altyapı faaliyetleriyle son derece etkin. Avrupa Birliği ise bundan önce daha çok insan hakları, demokrasi kavramıyla yaklaşırken günümüzde bir de ulaşım yolları meselesine ve yine kritik mineraller meselesine etkin olmaya çalıştığını söylememiz gerekiyor. Tabii bu deklarasyonda çok güzel konular da var. Yeşil dönüşüm, iklim konusunda yardımcı olma, Afganistan konusundaki ortak tutumun belirlenmesi, işte aşırıcılıkla ilgili mücadele. Ancak hemen belirtelim, altını kalın çizgilerle belirtelim. Bu mesele ulaşım yolları ve kritik minerallerle ilgili. Bir denge politikasının izlenmeye çalıştığını ben de bölgedeki uzmanlarla konuştuğumda onlar da bu konuda tabii ki daha sessiz bir kamuoyu var bu kabuller konusunda. Ama öncelikli bir Çin'i dengeleme konusunun gündemde olduğunu ifade etmem gerekiyor Sinan Bey.
Hocam bu kararın ışığında Türkiye ne yapabilir bu durumla alakalı? Şu anda bir sessizlik hakim ama öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölgeyle ilişkilerinde Türk Devletleri Teşkilatı son derece önemlidir. Türk Devletleri Teşkilatı, sizinle de pek çok programımız oldu bu konuyla ilgili. Türk birliği açısından, bir zihniyet dönüşümü açısından göz bebeğimizdir, çok kıymetlidir. Bu konuyla ilgili Türk Devletleri Teşkilatı'na da çok fazla eleştiride bulunuyor. Ancak orada çalışan bürokratların, diplomatların çok kıymetli işler yaptıklarını, 35 farklı alanda işbirliği için büyük çaba sarf ettiklerini söylemem gerekiyor. Bir de Türk Devletleri Teşkilatı, Sinan Bey, 1992'de konferanslarla başlayan bir oluşum. 1992'den 2009'a kadar zirvelerle buluştular Türk dünyasındaki bu kıymetli ülkeler. Ardından da 2009'da Türk dili konuşan ülkeler olarak bir teşkilata imza attılar. 2021'e gelindiğinde ise Türk Devletleri Teşkilatı ismini aldı. Bu noktada da çok kıymetli işler yaptıklarını söylemem gerekiyor. Çok büyük çaba sarf ettiklerini söylemem gerekiyor. Burada ortak kültür, ortak dil, ortak tarih, ortak atalara dayanan bir uluslararası örgütten bahsediyoruz. Ve ne deniliyor? Biz birlikte güçlüyüz. Yani şiar bu. Ne kadar çok işbirliği yapabilirsek o kadar iyi. Bu noktada da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilişkilerini bu ana eksende sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Bir de belki şunu eklemekte fayda var. Bütün bu söylemler, bu kadar ateşli söylemler yapılırken ve kimisinin de bazen iyi niyetli olmayabileceğini de söylemem gerekiyor. Çünkü biz programlarımızda sizinle birlikte Türkistan kelimesini çok güzel bularak kullanıyoruz. Bazı bu tür konularda yorum yapanların hala Türkiye Cumhuriyetler, biliyorsunuz o da Türkiye benzer demektir. Bu yorumu yaparken bir yandan da çok sert eleştirilerde bulunduğunu da ifade etmem lazım. Hocam bu son gelişmeyle ilgili hem Antalya Diplomasi Forumu'nda hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın bir açıklaması vardı. TÜRSAP heyetini kabul etti Kuzey Kıbrıs'ta. Dedi ki özetle, bu imza hakkında ne yorumunuz vardır Ersin Bey, Sayın Tatar diye soruldu gazeteciler tarafından. Kendisi de dedi ki Avrupa Birliği ile projeleri vardır. Bu normaldir, olabilir. Bunu nasıl yorumlamalıyız hocam? Evet, ben de Sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bu konuyla ilgili demeçlerini dinledim. Ben çok kıymetli buldum. Büyük bir devlet adamı, büyük bir devlet aklının eseri olarak bu konuşmaları yapıyor. Öncelikle şunu ifade edelim. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de Türkiye açısından artık bir federasyon fikrinin olmadığını bir kez daha ifade edeyim. Artık egemen bir devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. İki devletli çözümden yanayız diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Güney Kıbrıs Rum kesimiyle ilişki kurabilirler. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de ilişki kurmalıdırlar. Biz Türk Devletleri Teşkilatı'nda buluşuyoruz diye ifade ediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Buluşuyoruz, konuşuyoruz. Ne kadar çok biliyorsunuz görüşme yapılırsa aslında ilişkiler o kadar sıcak hale gelecektir. Tabii. Avrupa Birliği projeleri nedeniyle böyle bir kararın altına imza attıklarını belirtiyor ve Sayın Cumhurbaşkanı gerçek bir Türk devletinin devlet başkanı olarak dost olduklarını, yakın ilişkilerin var olduğunu ve onların verdiği kararlara saygılı olduğunu belirtiyor. Ben bunun çok kıymetli olduğunu Bir düşünüyorum. mütekabiliyet vurgusu da var aslında. Evet, şimdi biz Güneyli olduğu kadar bizimle de görüşüp oturup konuşabilirsiniz mesajı var. Kesinlikle 7 egemen, bağımsız Türk Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Bunların da kendilerine ait politikaları olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı da bunlara saygılı olduğundan bahsediyor. Şu anda Kıbrıs Adası'nda iki devlet bulunmaktadır. Rahatsızlık vermek istemiyorum diye belirtiyor. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ambargolarla boğuştuğundan bahsediyor. Bizi tanıyanlar da cezalandırılıyor diye ekliyor. Buna boyun eğmeyen tek ülkenin de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğundan bahsediyor. Tabii bu noktada Azerbaycan'dan da bahsetmekte fayda var. Azerbaycan böyle bir konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olacağından bahsetti. Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar zarar görmelerini istemediklerinden de bahsediyor. Yani bu Türk Cumhuriyetleri ile ilgili olarak günü geldiğinde ilişkilerinin daha da geliştirilebileceğinden bahsediyor. Şu anda dediğim gibi iki devletli bir çözüm var ve tanınma konusunda, ikili işbirlikleri konusunda ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de daha sıkı bağların kurulmasını arzu ediyor. Vereceğimiz mesaj şudur diyor, onlar bizim kardeşimizdir. Bence en büyük mesaj bu konuda zarar görebilecek olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sayın
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan gelmiştir. Ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin hayırlı olmasını diliyoruz diyor ve dikkatli olmalarını da söylüyor. Çünkü bu bir projenin içerisinde aslında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın plan ve projelerinin olabileceği konusunda da uyarılarda bulunuyor Sayın Cumhurbaşkanı. Değerli izleyicilerimiz, bugün 4 Nisan 2025'te Semerkant'ta gerçekleşen ve basında çokça gündem olan 4. madde Kıbrıs meselesi üzerinde geniş bir söyleşi gerçekleştirdik. Profesör Doktor Çağla Yesevi ile. Hocam çok teşekkür ederim aktardıklarınız için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben çok teşekkür ederim böyle bir konuyu açıklığa kavuşturduğumuz için. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri çok önemliydi. Bence bir cevap niteliğindeydi. Bugün günümüzde dünyada 7 egemen, bağımsız Türk Cumhuriyeti bulunuyor. Bazı tanımlamalarda gerçekten üzücü olabiliyor. Şunu da ifade etmek gerekiyor. Türk Devletleri Teşkilatı da bu ilişkilerin geliştirilmesine son derece önemli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin orada gözlemci üye olarak bulunması ve uluslararası ilişkilerini geliştirmesi de son derece önemli. Tüm bu Türk Cumhuriyetlerinin kardeş olduklarını ama bazen politikalarına farklar olabileceğini söylememiz gerekiyor. Bundan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması açısından daha fazla çalışmamız gerektiğini de anlıyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Başka içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.